Evet Hüseyin Usta, Evet, bugün bize neler arkadaşlar. anlatacaksın? Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Keles'te, evet, Çamlıgöl'deyiz. North Star dostumuz İsmail Deniz'le beraber ve ailesiyle beraber kampa geldik. Bugün burada küçük bir video çekeceğim. Bu videoda bana çokça sorulan bazı soruların cevabını vermeyi ümit ediyorum. Nedir bu sorular? İşte oyma işine başlayacağım. Oyma merakım var. Nereden başlamalıyım? Nasıl başlamalıyım? Hangi malzemeyi almalıyım gibi sorular geliyor. Ben tabii ki sosyal medya üzerinden bazen telefonla arayarak yardımcı olmaya çalışıyorum ama bununla ilgili küçük bir video hazırlayayım. Ve insanlar bundan faydalansın istedim. Tabii burada anlatacaklarım tamamıyla benim kendi tecrübelerim, kendi tercihlerim olacak. Benim seçimlerim olacak. Arada bazı markaları da telaffuz edeceğim arkadaşlar. Bilgilenmeniz açısından. Yani benim tercihlerimi bilmeniz açısından en azından. Çünkü birçok bıçak denedim, birçok malzeme denedim. İşlerinden bazılarını sevdim, bazılarını sevemedim. Şimdi oyma, yontma işte neyse işine başlamadan önce, daha doğrusu başlamak için öncelikle bir baltaya ihtiyacınız var. Bu balta bizden acak deniyor. Kısa saplı, ağzı keskin bir balta olması lazım. Kısa saplı olmasının sebebine onu söylemeye çalışayım. Ağaçla yakın çalışıyorsunuz. Ağaca şeklini vereceksiniz. Bazen sapını işte çeliğine yakın tutuyorsunuz. O arada sapın geri kalan kısmının vücudunuza çarpmaması lazım doğal olarak. Çok hassas çalışmanız gerektiği zaman. Bazen de büyük talaş almanız gerektiği zaman da geriden tutuyorsunuz. Bıçağın sapı ne kadar kısa olursa hedefini o kadar kolay bulur, güzel bulur. Yani isabetli kesme işi yapabilirsiniz. O açıdan baltanın sapı uzun olmayacak, kısa olacak. Daha hakim olmayı sağlıyor herhalde. Tabii daha hakim olmanızı sağlıyor. Ve çok ağır olmaması gerekiyor Evet. tabii. Çünkü Yor. kolunuzu çok yorabilir. Bu benim kendi yaptığım, sapını kendi yaptığım bir balta. Zeytin ağacından yaptım. Zaten bu işlerle uğraştığım için merakım var. Çeliğini bir yerden dövme çelik. Binalbur'dan aldım. Eğer bütçeniz uyuyorsa güzel bir Hultafors balta alabilirsiniz. Mesela Hultafors'un Hultan modeli var. Başka Mini trekking balta. mini trekking modeli var. O da güzel bir balta. Bütçeniz yetmiyorsa tabii ki gidip bir Nalbur'dan benim gibi böyle bir balta alabilirsiniz. O da bir seçim. Ama yani Nalbur'dan alacağınız baltaların ağzı çok iyi bilenmiş olmuyor. Hatta bazılarının ağzı açık bile olmuyor. Ben bileme işini de kendim yaptığım için gayet keskin, çok güzel kesen bir baltam var benim. Balta işini çok uzatmayayım. Sonrasında yontma bıçağına geçelim. Ağaç oyma işi yapacaksanız, yani kaşık, kuksa ve benzeri işler için söylüyorum, anlatıyorum ben bunu. Çünkü oyma işi çok çeşitli. Çok fazla farklı teknikler var, seçenekler var, malzemeler var. O yüzden ben sadece kaşık, kuksa ve benzeri şeylerin oyulması için gerekli olan malzemelerle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Bir tane yontma bıçağı almanız gerekiyor. Ama bu yontma bıçağının öncelikle namlusu geniş olmaması gerekiyor. Yani bazı arkadaşlar belki sevdikleri için, belki bilmedikleri için de olabilir, bilemiyorum. Çok geniş namlulu bıçaklarla yontma işi yapıyorlar. Bunlarla biraz zor. Bu tarz dar namlulu bir bıçakla yontma işi yaptığınız zaman ne kadar kolay talaş aldığınızı ve sizi ne kadar yormadığını ve ne kadar işlevli olduğunu gördüğünüz zaman zaten anlayacaksınız. Yontma bıçaklarının tabii tek çeşidi yok. Bu Mora'nın bir yontma bıçağı. Uzun namlu. Bu Castrom'un namlusu gördüğünüz gibi daha kısa. Daha dar alanda yakın çalışmanız gerektiği zaman, örnek veriyorum şimdi, malzeme de yok. Şöyle gördüğünüz gibi çok daha kısa olduğu için çok daha ince dar alanlarda bununla iş yapabilirsiniz. Benim favorim Mora'nın bu bıçağı. Bunu tek geçiyorum yani. Bunun üstüne bıçak kullanmadım. Kullandıklarımın içerisinde en güzel yontma bıçağı bu bıçak. Bunun tabii farklı boyları var. Ben bundan 2 tane aldım, kullandım. Çok memnun kaldım. Gelelim kaşık oyma bıçağına. Kaşık oyma bıçakları, daha doğrusu yontma bıçağı da
diyebilir bilmiyorum yani. Kaşık oyma bıçağı diye genelde satılıyor. Namlusu eğik. Farklı açılarda eğimlere sahip bu namlular. Mesela bu Mora'nın bir bıçağı. Gördüğünüz gibi namlusunun eğimi diğerine göre oldukça açık. Kaşık oyma bıçağında da ben Mora'nın 2 modelini kullandım. Bunlar Castrom'un bıçağı. Bu kaşık oyma bıçakları. Bunlardan çok memnun kaldım. Bu konuda da birinci tavsiyem bu olur. Ama bütçenize göre siz dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Bu arada Castrom'un bıçaklarıyla Mora'nın bu bıçağı arasında bir fark var. Bu bıçak çift ağızlı bir bıçak. İki tarafı da kesiyor. İki tarafı da kesen bir bıçak. Mora'nın tek ağızlı ve çift ağızlı kaşık oyma bıçakları var. Ben çift ağızlılarından aldım, denedim. Çift ağızlı kaşık oyma bıçağını kullanmak biraz zor, biraz sıkıntılı. Çünkü bıçağın namlusuna parmağınızı bastırmanız gerekiyor. İşte açık ağız olduğu için elinizi kesebilirsiniz. Bazen baş parmağınıza itmeniz gerekiyor. İterken de yine orada açık bir ağız olduğu için keskin bir ağız. Bunu yapamıyorsunuz. Hep saptan tutmanız gerekiyor. O da tabii sizin bileğinizi birazcık yoruyor. Bu önemli bir faktör. Ama bütçeniz uygun değilse bıçak parasına 2 bıçak almış gibi olup bununla başlayabilirsiniz. Ama bütçeniz uygunsa mutlaka sağ el ve sol el için 2 kaşık oyma bıçağı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kullanımı çok rahat. Hem Castrom'da hem Mora'da tek ağızlı sağ ve sol el için kaşık oyma bıçakları mevcut. Dilediğinizi alabilirsiniz. Tabi burada seçenek çok fazla marka var. Çok fazla el yapımı ürün var yurt dışında özellikle. Türkiye'de de var. Bir de birkaç basit bilgi vermek istiyorum. Ağaçla alakalı hiç yontma yapmamış birileri için. Kaşık yapacağınız zaman işte bir kütük alıyorsunuz, böyle bir ağaç parçası. Ağacın işte boyuna göre bu kaşığı yapıyorsunuz. Bu kütük de bir ince bir kütük. Mecburen bunu böyle yapacaksınız. Böyle yapamazsınız. Ama bir bardak yapacağınız zaman elinizdeki kütük büyük olduğunu varsayalım. Hiçbir zaman böyle çıkartmamanız gerekiyor. Ağacın boyunu tespit edip boyu ne tarafa, ona göre kuksayı bu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Kuksayı ben zeytin ağacından yaptım. O zeytin ağacının boyu bu şekilde. Yaş çizgilerini de burada görebilirsiniz. Burada yan desenler, burada yaş çizgileri. Zaten çizgiler farklıdır, desenler farklıdır. Orada daha halkalı desenler vardır. Şimdi sağ el ve sol el kaşık oyma bıçağı işte bir kuksanın içine oyarken nasıl kullanacaksınız? O önemli. Şimdi ağaçta su yolu denen bir olay var. Çok önemli. Daha önce ahşap oymamış kişiler bunu bilmeyebilir. İşte malzemelerde kumaşta su yolu olur, kağıtta su yolu olur. Ağaçta da su yolu var. Mesela bir A4, beyaz bir A4 kağıdını aldığınız zaman bir taraftan yırttığınız zaman dümdüz yırtılır. Diğer köşeden boyuna yırtmaya çalıştığınız zaman çapraz yırtılır. Düz yırtılan taraf o kağıdın su yolunu gösterir. Su yolunun olduğu tarafı su yoluna doğru kolay ve düzgün yırtılır. Ağaçta da eğer su yoluna doğru bıçağı çekerseniz sizi yormaz ve düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde ahşabı yontarsınız. Ama tersine çekmeye kalkarsanız bıçak takılır. Derine dalar, dibe dalar. İstemediğiniz yerlere dalar ve yapmaya çalıştığınız şeyi mahvedebilir. Onun için ağacın su yolunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu kuksanın neresini, nasıl, ne yöne doğru yontmanız gerekiyor onunla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi içeride bir dairemiz var. Bu ağacın boyu bu şekilde. Bu daireyi 4 eşit parçaya bölersek, yani her biri bir çeyrek oluyor. Bu kısmı, şu çeyrek kısmı, şu kısmı buradan bu tarafa doğru çekmeniz gerekiyor. Diğer çeyrek kısmı alt, onu da bu tarafa doğru çekmeniz gerekiyor. Gelelim üst kısma, iç kısmından bahsediyorum. Buradan yine bu tarafa doğru, bunu da bu tarafa doğru çekmeniz gerekiyor. Yani bu noktadan dışa doğru, bu noktadan yine dışa doğru ortada birleşiyor. Bunu şimdi siz tek ağzı kesen bu bıçakla, bu bıçağın bu tarafı keskin. Buradan bir çeyreklik kısmı çekiyorsunuz. Bundan sonra çekmeye devam ederseniz burada takılır bıçak, artık gitmez. Dibe dalar. Onun için ne yapacaksınız? Alacaksınız diğer oyma bıçağını. Onu da bu çeyreklik dilimi yontmak için kullanacaksınız.
Diğer kısmı da aynısını alıp onun tam çaprazındaki bölümü bununla yonttuktan sonra diğerini alıp bu yöne ne yapacaksınız? Yontacaksınız. Şimdi buna tabii sağ el sol el bıçağı deniyor ama ben mesela her ikisine sağ elimle kullanıyorum. Sadece ne yapıyorum? Atıyorum bunu böyle çekiyorum. Sonra alıyorum bunu. Bunu da yine sağ elimle ama ters tarafa çekiyorum. Bu şekilde. Birinin namluda sağ taraf açık. Evet, Diğerinin evet. Bir namlunun sol sol tarafta tarafı. ama yani sağ elle bıçak kullanan birisi eğer sol elinde kullanabiliyorsa tabii ki daha makul ama yani ben her ikisini de sağ elimle kullanıyorum. Yani isimlendirme ama sağ el, sol el Evet. bıçağı diye geçiyor. Yani aslında solak olan biri eğer tek bıçak alacaksa sol el bıçağını alır. Evet. Öyle düşünüyorum yani en azından. Yanılıyor da olabilirim. Sağlak olan biri de sağ el bıçağını alacaktır. Yani aslında solak ve sağlaklar için üretilmiş ama işinizi her yerde görmüyorsunuz için 2 tane almanız gerekiyor. Gelelim dış kısmına. Dış kısmı için böyle bir bıçağa ihtiyacınız yok. Bu bıçakla bu kuksanın bütün dış kısmını oyabilirsiniz. Burada da için tam tersine. Ahşabın dışını oyuyorsanız içteki yönün tam tersine. Yani bu sefer buradan uca doğru, buradan bu tarafa doğru, buradan böyle, buradan da böyle alacaksınız. İçte tam tersini yapıyorduk. Böyle yaparken dışta böyle yapıyoruz. Böyle yontuyoruz yani. Bunu böyle yontmamız lazım böyle. Eğer buradan ters çekersek buradan bir kapacak, buradan böyle yarıp ta buraya kadar kopartabilir. Çünkü ağacın su yolu böyle. Buradan böyle düz çizgiler olduğunu düşünün bu şekilde. Siz eğer bıçağı buradan çekerseniz o çizgi hizasından burada koca bir yarık oluşur ve bunu pat diye yarabilir. Ama böyle çektiğiniz zaman siz dışından bunu kesmiş oluyorsunuz. Bıçak da saplanmıyor. Temiz bir kesim yapmış oluyorsunuz. Onun haricinde ne lazım? Bunlar tekrar söylüyorum benim kendi tercihim. Benim bir tane pergelim var. Bu pergel ne işe yarıyor? Düzgün daireler çizmeme ya da işte daireleri birleştirerek kaşık yapmama. Mesela bir kaşığı yaparken ben öncelikle ortasına büyük bir daire çizerim. Ucuna bir küçük daire çizerim. Geriye de bir daire çizip o dairelerin dışından birleştirerek düzgün bir hat elde ederim. Sonrasında bir tane cetvelim var. Dairelerin merkezinden çizdiğim düz bir çizginin iki tarafına ölçerek istediğim formu elde ederim. Göz kararı yapmaya çalışırsanız kaşıkta kayıklık olma ihtimali yüksek. Tabii ki ölçüsüz de yapanlar var. Belli bir seviyeye gelmiş kişiler bilemiyorum. Ben ölçülü yapıyorum. Yani cetvel kullanıyorum. Kabaca çiziyorum istediğim şeyin, yapmak istediğim şeyin hatlarını. Ona göre yontuyorum. Ve ortaya çıkan şekilde tabii ne oluyor? Daha düzgün oluyor. Kayıklık daha az oluyor. Gerçi el yapımı ürünler hani makineden çıkmadığı için ufak tefek kayıklıklar kabul edilebilir. Çok büyük sorun değil. Ufak tefek başka şeylerden de bahsediyor. Castron bıçakları böyle ağzına deri kılıfla geliyor. Ama her bıçak bu şekilde kılıfla gelmiyor. İşte gelmeyenler için ben kendim böyle kılıf yapıyorum. Bunlar çok önemli. Mesela Mora'nın bu bıçağı da kılıfla gelmiyor. Ben kendim kın yaptım buna ahşaptan. Namlusunu alıp sapını yaptım, bıçağı da yaptım. Yani çok böyle estetik bir şey olması gerekmiyor. Önemli olan onu mutlaka bir şekilde namlu kısmını kapalı tutmanız gerekiyor. Çünkü tehlikeli bıçaklar, çok keskin, sivri bıçaklar. Bir kaza olmaması için. Mesela Castron bu bıçağı gayet güzel bir kılıfla geldi. Kılıfı da çok güzel, harika bir kılıf. Bahco'nun burada bir testeresi var. Çok güzel bir ürün. Böyle çakı gibi kapanabiliyor. Bunu da her an yanımda taşıyorum. Açım almak isteyenler için bunu da çok tavsiye ederim. Burada Hultafors'un bir iskarpelası var. Bu iskarpela hem bu tarafı kesiyor hem ucu kesiyor. Ahşap oyma işiyle uğraşıyorsanız çantanızda bir tane olması gereken bir alet. Oyma işine yeni başlamak isteyen arkadaşlar için bazı basit bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz küçük videolar çekmeye devam edeceğim. Varsa fikirleriniz, yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.